Efendim bir köyde uzak bir vadide yaşlı bir adam yaşarmış. Fakir. Ama öyle sıradan bir fakir değil. Onun bir beyaz atı varmış. Dillere destan bir at. Kral bile duymuş bu atı. Altın dolu keseler teklif etmiş ama ihtiyar başını sallamış sadece. Bu at demiş. Benim dostum. İnsan dostunu pazar kuruldu diye satar mı? Sonra bir sabah at kaybolmuş. Köylüler akın ediyor. Sana demedik mi biz? Böyle at sende durmaz. Satsaydın şimdi zengin olurdun. İhtiyar cevap vermiş. Sadece at kayboldu deyin. Gerisi sizin yorumunuz. Şans mı, felaket mi? Bunu zaman gösterir. 2 hafta kadar sonra at geri dönmüş. Ve yalnız değilmiş. Arkasında dağlardan inmiş 12 vahşi at. Köylüler bu defa mahcup halde gelmişler. Sen haklıymışsın. Bu kayboluş büyük bir nimetmiş aslında. İhtiyar yine sakin. Sadece atlar geri geldi deyin. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Ve birkaç gün sonra ihtiyarın oğlu o vahşi atlardan birine binerken düşmüş, ayağını kırmış. Evde çalışacak başka da kimse yokmuş. Köylüler yine geri gelmiş. Meğer bu atlar felaketmiş, şimdi oğlun da yok. İhtiyar yine aynı cevabı vermiş. Oğlumun bacağı kırıldı, gerisi sizin yorumunuz. Zaman geçmiş, savaş çıkmış. Köydeki bütün gençler askere alınmış. Bir tek ihtiyarın ayağı kırık oğlu kalmış geride. Köy karalar bağlamış ve yine gelmişler ihtiyara. Meğer oğlunun bacağı kırılması şansmış. İhtiyar gözlerini uzaklara dikmiş. Sadece oğlum yanımda deyin. Gerisi kimin şans, kimin talihsiz olduğunu yalnız Allah bilir. İşte böyle sevgili seyirciler. Hayatın içinden geçen bir masal belki bu. Ama her masalda gerçekleri anlamak için değil midir? Bugün de aynısını yaşamıyor muyuz? Erken seviniyoruz. Ölçüsüz üzülüyoruz. Ama daha kitabın neresindeyiz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki başındayız veya ortasındayız ya da sonundayız. Ama biz daha ilk sayfasında hemen çabucak hüküm veriyoruz. Oysa Allah'ın takdiri nedir bilmiyoruz. Hayırlısı nedir göremiyoruz. Olanda hayır vardır diyemiyoruz. Bediüzzaman Hazretleri ne güzel söylemiş. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Süreç ne zaman biter? Ne zaman kurtuluruz? Nasıl kurtuluruz? Bunu biz bilemeyiz. Zamanını O tayin eder. Sadece O. Ve kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. O halde başkalarının sırtına yüklenen mihnetlere bakıp öfkeye, şikayete, isyana yönelmeyelim. Dua edelim sadece, dua. Çünkü ne zaman neden ben desek bir başkası bizim taşıyamayacağımız bir yükle sabrediyor olabilir. Efendim bendeniz zayıf bir mümin olabilirim. Rabbim bana hafif imtihanlar veriyor olabilir. Ama başkası belki Abdullah bin Huzafe'nin sabrına sahiptir. Belki Zübeyir bin Avvam'ın cesaretine, belki Hazreti Sümeyye'nin metanetine. Ve eğer onların çilesiyle göğe yıldız gibi nakşalıyorlarsa ben buna nasıl karışabilirim, nasıl hüküm veririm? Ve bana bu sorgulama düşer mi? Giden beyaz at, dönen 12 at, yaralı bir oğul ve konuşkan köylüler. Bu biziz aslında, biziz. Bu dünya 2-3 günlük bir imtihan yeri sevgili seyirciler. Ve biz henüz ilk soru okunmadan cevapları vermeye çalışıyoruz. Ama yarın o erken hüküm bizi utandırabilir. Bize düşen naz değil, niyazdır. Sadece niyaz.